8. yüzyıl. İslam dünyası büyük bir dönüşüm yaşıyordu. Küfe şehri bilim ve ilmin merkezi haline gelmişti. İşte tam bu dönemde İslam hukuk tarihinin en büyük isimlerinden biri dünyaya geldi. Numan bin Sabit. Daha sonra İmam-ı Azam olarak tanınacak Ebu Hanife. Hicri 80, miladi 699 yılında Kufe'de dünyaya gelen Ebu Hanife, sıradan bir aileden gelmiyordu. Aslen Fars kökenli olan ailesi, Afganistan'ın Kabil bölgesinden göç etmişti. Dedelerinin Sasani döneminde önemli görevlerde bulunduğu aktarılır. İslam fetihlerinin ardından Irak'a yerleşen bu aile ticaretle uğraşıyordu. Fakat genç Numan için başka bir yol vardı, ilim yolu. Küçük yaşlardan itibaren Kur'an'ı ezberleyen Ebu Hanife, kıraat ilmini dönemin en önemli alimlerinden Asım bin Behdele'den öğrendi. Ancak onun gerçek dönüşümü 20 yaşlarındayken başladı. Irak fıkhının üstadı Hammad bin Ebu Süleyman'ın ilim halkasına katıldı. 18 yıl, tam 18 yıl boyunca bu büyük alimin yanında kaldı. Ondan ilim aldı. Önce kelam ilmini, imanı, itikadı öğrendi. Sonra fıkha yöneldi. Hammad'ın vefatıyla onun kürsüsüne geçti. 40 yaşında. Artık hoca değil, üstad olmuştu. Ebu Hanife'nin öğretim hayatı 30 yıl sürdü. Ve bu 30 yılda ne oldu biliyor musunuz? 4000. Evet, 4000 öğrenci yetiştirdi. Bunlardan 40'ı içtihat derecesine vardı. Yani kendi başına hüküm verebilecek seviyeye ulaştı. En meşhur talebeleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Züfer bin Huzeyl, Hasan bin Ziyad. Her biri kendi başına bir okul, bir çığır. Ama burada ilginç bir şey var. Bu talebeler hocalarına körü körüne bağlı değillerdi. Öyle ki İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in hocalarıyla yüzlerce meselede farklı görüşte olduğu kaydedilir. İşte bu Ebu Hanife'nin metodu. Öğrencilerini ezberci değil, düşünen alimler olarak yetiştirmek. Peki Ebu Hanife'yi bu kadar özel kılan neydi? Onun fıkıh metodu. Öncelikle Kur'an ve sünnet, sonra sahabe sözleri. Ama sonra, işte burası önemli. Kıyas, akıl yürütme, analoji. Ebu Hanife kıyası kaideleştirdi, sık kullandı ve henüz olmamış olaylara bile uyguladı. Bugün bizim gelecek hukuku dediğimiz şeyi o zaman yapıyordu. Ama en önemlisi istihsan. İstihsan nedir? Bazen genel kural belirli bir durumda adaletsiz sonuç verebilir. İşte o zaman müçtehit daha güçlü bir delile, maslahata, örfe dayanarak farklı bir hüküm verir. Buna istihsan denir. Talebelerinden Muhammed bin Hasan aktarır. Biz kıyaslarımızı hocamızla tartışırdık. Ama o ben istihsan yapıyorum deyince hiçbirimiz ona yetişemezdi. Bu sadece teknik bir yöntem değildi. Bu hukukun ruhunu, hikmetini, insanı anlamaktı. Ama Ebu Hanife sadece bir medrese alimi değildi. O yaşadığı toplumun sorunlarıyla ilgilenen, adaletten yana tavır koyan bir liderdi. Ömrünün 52 yılı Emeviler döneminde geçti. Ve bu dönemde Emeviler Ehl-i Beyt'e karşı sert politikalar izliyordu. Ebu Hanife, Hazreti Ali'nin soyuna olan sevgisini hiç gizlemedi. Emevilerin bu zulmüne karşı açıkça eleştiriler yaptı. Hicri 121 yılında Zeyd bin Ali ayaklanma başlattı. Halife Hişam'a karşı. Ebu Hanife hem maddi destek verdi hem de fetvalarıyla bu hareketi destekledi. Bu bir alim için çok riskli bir duruştu. Ama o inandığı için yapıyordu. Emeviler yıkıldı, Abbasiler geldi. Adalet getireceğiz dediler. Zulmü sona erdireceğiz dediler. Ama ne oldu? Aynı zulüm devam etti. Hatta belki daha beter. Halife Mansur Ebu Hanife'yi kendi safına çekmek istedi. Ona kadılık teklif etti. Yüksek mevkiler vaat etti. Ebu Hanife reddetti. Mansur ısrar etti. Tehdit etti. Ebu Hanife yine reddetti. Çünkü o biliyordu ki bu mevkileri kabul ederse hak yerine hükümdarın istediğini yapmak zorunda kalacak. Ve sonra başladı baskılar. Ebu Hanife muhaliflerle yazışıyordu. Onları destekliyordu. Yönetimin meşru olmadığını söylüyordu. Artık bir alim değil, bir muhalif lider gibi davranıyordu. Hicri 150, miladi 767 yılı. Ebu Hanife 68 yaşındaydı ve hapisti. İslam tarihinin en büyük hukuk dehalarından biri zindanda can verdi. Bağdat'ın Hayzuran kabristanına defnedildi.
Bugün o yer ona nispetle Azamiye diye anılır. Cenaze namazını kaç kişi kıldı biliyor musunuz? Kaynaklara göre 6 defa kılındı. Çünkü herkes cenazesine katılmak istiyordu. O gitmiş olsa da bıraktığı miras sonsuza dek kalacaktı. Ebu Hanife'nin ölümünden sonra onun fikri mirası talebelerince yaşatıldı. İmam Ebu Yusuf Abbasiler döneminde Kadıl Kudat yani başkadı oldu ve Hanefi mezhebi devletin başlıca fıkıh mezhebi haline geldi. Yüzyıllar boyunca bu mezhep yayıldı. Orta Asya'ya, Anadolu'ya, Balkanlara, Hint Yarımadası'na. Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla Hanefi mezhebi neredeyse tüm İslam dünyasının yarısında hakimdi. Bugün dünyada yaklaşık 1 milyar Müslüman Hanefi mezhebine mensuptur. Türkiye'den Balkanlara, Orta Asya'dan Hindistan'a, Afganistan'dan Mısır'a kadar geniş bir coğrafyada. Ebu Hanife'nin kıyas metodu, istihsan prensibi, öğrencilerini düşünmeye teşvik eden tavrı, hepsi bu mirasın parçası. Peki kimdi Ebu Hanife? Sadece bir fıkıh alimi mi? Hayır, o aynı zamanda mütevazi bir insandı. Hiçbir zaman benim görüşüm en doğrudur demedi. Bu benim görüşüm ama daha iyisini getirene uyarım derdi. Cesurdu. İktidara karşı tek başına durabilecek cesarete sahipti. Adildi. Hak gördüğü her yerde onu savundu. Öğretmendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi ama hiçbirini kopyası yapmadı. Mütefekkir bir düşünürdü. Fıkıh sadece ezbere değil, akıl ve hikmetle ele aldı. Ve en önemlisi, insandı. Halkının derdiyle dertlenen, zulme karşı duran, adaleti arayan bir insan. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Onun hikayesi sadece bir alimin hikayesi değildir. Bu, ilmin, adaletin, cesaretin hikayesidir. Küfe'nin dar sokaklarından başlayan yolculuk, bugün milyarlarca insanın hayatına dokunuyor. Onun kıyas metodu, bugün modern hukuk sistemlerinde yankı buluyor. İstihsan prensibi, esneklik ve adaleti bir arada tutmanın yolunu gösteriyor. Ve en önemlisi, o bize şunu öğretti. İlim, iktidara hizmet etmek için değil, hakka hizmet etmek içindir. Adalet, makamlardan, mevkilerden, tehditlerden daha üstündür. Ve gerçek alim hem medresede hem de meydandadır. İmam-ı Azam'ın ruhu şad olsun.